Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maliyeti düşük, nefis bir pasta tarifi hazırladım. Evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz kendinden soslu elmalı pasta tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle pastamızın yüzeyine sürmek için sosumuzu hazırlayacağız ve bir kısmını ayırarak kalan kısmıyla kek harcımızı hazırlayacağız. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı yoğurdu derince bir kasemizin içerisine alalım. Mikser yardımıyla 1,5-2 dakika kadar pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Sosumuz inanılmaz lezzetli ve yapımına inanamayacaksınız. Oldukça basit ve çok şık, çok nefis bir pasta. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Mikser yardımıyla bu şekilde pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra bir kepçe yardımıyla hafifçe karıştıralım. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve 1 su bardağı sosumuzdan ayıralım. Yani 3 kepçe kadar sosumuzdan ayırarak kenara alalım. Kalan sosumuza 4 adet yumurta ilave ederek çırpmaya devam edeceğiz. 4 adet yumurtamızı sosumuza ilave edelim ve mikser yardımıyla tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpalım. Yumurta beyazımsı bir hal alana kadar iyice karıştıralım. Ve daha sonra 2 su bardağı un, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ilave ederek bir çırpma teliyle karıştıralım. Bu aşamada mikseri de kullanabilirsiniz. Ben çırpma teli kullanmayı tercih ettim. Çırpma teliyle bu şekilde iyice harcımızı çırptıktan sonra kalıbımıza alacağım. Kek harcımızın kıvamı bu kıvamda olacak. Harcımız hazır. Harcımızı kalıbımıza alalım. Kalıbımızı daha önce ben yağlayarak hazırlamıştım kenar duvarlarını. Alt tabanına da yağlı kağıt sermiştim. Bu şekilde kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Eğer isterseniz kalıp yerine dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Spatula yardımıyla bu şekilde harcımızı yayalım. Ve üzerine kullanmak için 3 adet elmayı daha önce ben dilimleyerek hazırlamıştım. Üzerine çok az limon sıktım ki kararmasın. Üzerini mutlaka bir streç folyo ile elmayı kapatalım ki kararmasın. Harcımızı kalıba aldıktan sonra çok hafif tezgaha vuralım. Ve dilimlemiş olduğumuz elmaların üzerindeki streç folyoyu aldıktan sonra elmaları bu şekilde verev bir şekilde harcımızın üzerine yerleştirelim. Dikkat ederseniz elma dilimlerini harcın içerisine doğru ittirmiyorum arkadaşlar. Çünkü kekimiz kabaracağı için elmaların yüzeyde görünmesi gerekiyor. Yani bu şekilde sadece üzerine verev bir şekilde yerleştirelim. Pastamızın üzerine serpiştirmek için 1,5 yemek kaşığı kuş üzümünü ılık suda 1 saat kadar beklettim ve suyunu süzdükten sonra bu şekilde pastanın üzerine serpiştirelim. 175 derece fırında pastamızı 30 dakika kadar pişirdim. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Kürdan testi yaparak pastanızı pişirmenizi tavsiye ediyorum. 10 dakika pastamızın ilk sıcağı çıktıktan sonra 1 su bardağı kenara ayırmış olduğumuz sosundan bir fırça yardımıyla bu şekilde pastamızın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Sosu sizi inanılmaz derecede şaşırtacak ve lezzetine hayran kalacaksınız. Eminim bu tarifi denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Yapımı oldukça basit, çok az malzemeli ve çok şık bir pasta. Gün sofralarınızda, çay saatlerinizde yapabileceğiniz inanılmaz pratik bir pasta. Pastamız sosunu 1 saat kadar çektikten sonra bıçak yardımıyla kenar kısımlarını açalım ve kalıptan pastamızı alalım. Pastamız hazır. Görüntüsü muhteşem.
En keyifli kısma, doku testine geçelim. Sizlere hemen bir dilim pastamızdan alarak iç dokusunu göstermek istiyorum. Pastamız çok güzel kabardı. Elma severler için tavsiye edebileceğim çok nefis, çok lezzetli bir pasta. Elmalı pasta denemek isteyen arkadaşlar için mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu şekilde biraz büyükçe dilimledim. Siz biraz daha küçük olacak şekilde porsiyonlayarak dilimleyebilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla, inanılmaz lezzetli sosuyla çok farklı bir pasta. Umarım sizler için de yararlı, keyifli bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiler.